Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demir. Özgür Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam, sağ olun. Ortodontik tedavilerde diş çekimi yapılır mı ve neden yapılır? Biraz bahseder misiniz? Aslında temel olarak ortodontik tedavileri diş çekimli ve diş çekimsiz ortodontik tedaviler olmak üzere ikiye ayırmamız gerekiyor. Eğer biz dişleri sığdırabileceğimiz kemik içerisinde yeterince yerimiz mevcut değilse, yaklaşık 8 mm ve üzerinde yere ihtiyacımız varsa ve daha önceden kaybedilmiş bir dişimiz, kullanabileceğimiz başka bir boşluğumuz ya da herhangi bir yöntemle yer açma şansımız yoksa biz mecburen sağlıklı dişleri, tüm dişleri düzeltmek uğruna çekmek zorunda kalabiliyoruz. Peki çekilen dişlerin yeri boş mu kalıyor? Bu aslında çok güzel bir soru çünkü biz ne zaman hastalarımıza diş çekiminden bahsetsek onlar daha sonrası biz buraya köprü mü yaptıracağız, implant mı yaptıracağız diye ikinci soruyu soruyorlar. Evet. Biz bunları dişleri düzeltmek maksadıyla çektiğimiz için çektiğimiz çekim boşluğunu, çekilen dişin boşluğunu öndeki ve arkadaki dişlerin planlanan hareketiyle kapatıyoruz. Kimi zaman boşluğun tamamını ön dişleri geriye alarak kapatıyoruz ya da kimi zaman yarısını arka dişlerin hareketi, yarısını ön dişlerin hareketi olmak üzere boşluğu tamamen kapatıyoruz. Peki kaç diş çekilmesi gerekiyor böyle bir işlem için? Bu da probleme bağlı değişir. Genellikle üst dişlerin ileride olduğu durumlarda 2 tane dişin çekilmesi ama çenelerin düzgün kapandığı ve diş çapraşıklığının aşırı olduğu durumlarda üstten ve alttan simetrik toplam 4 tane dişin çekilmesi gerekir. Çekimler genelde simetrik yapılır. Örneğin ben sağdan diş çekiyorsam soldan da diş almak zorundayım. Çenem düzgün kapanıyorsa üstten diş çekiyorsam alttan da diş almak zorundayım ve bunları simetrik yapmak zorundayım. Peki hangi dişler çekiliyor? 20 yaşlı dişlerden mi bahsediyoruz yoksa O aradaki da o azı duruma dişlerden mi? o da duruma bağlı değişir. Eğer yetişkin bir hastaysa biz 20 yaş dişlerin çekilmesini tercih ederiz. Böylelikle öndeki dişleri hiç kullanmadığımız 20 yaş dişinin boşluğuna doğru yönlendirip tedaviyi aradan diş çekmeden tamamlayabiliriz. Ama eğer büyüme gelişim dönemindeyse 20 yaş dişlerini çekmek genelde çok zor oluyor. Özellikle üst çenede çekilmesi bu 20 yaş dişinin çekim esnasında sinüse kaçma riski oluşturduğu için biz aradan mecburen küçük azı dişlerini çekmek durumunda kalıyoruz. Peki çekimsiz tedavi mümkün mü? Çekimsiz tedavi de yine şartlara bağlı değişiyor. Örneğin yer darlığı damak darlığından kaynaklıysa biz damağı genişlettiğimiz zaman oldukça fazla miktarda yer kazanabiliyoruz. Ya da dişler normalden geride konumlanmışsa ya da içeriye doğru konumlanmışsa onların açılarını değiştirerek yine yer kazanabiliyoruz. Ya da son çare olarak dişlerin arasından yaklaşık maksimum 0,5 mm kadar stripping dediğimiz ufak bir törpüleme işlemiyle uygulayarak ihtiyaca bağlı olmak üzere toplamda yer miktarımız ne kadarsa ona bağlı stripping işlemiyle de yer kazanabiliyoruz. Ama daha fazla yaparsak dişe kalıcı zarar vereceği için burada da yine bir sınır koymamız gerekiyor. Çok miktarda yer darlığı söz konusuysa o zaman çekime doğru kararımızı yönlendiriyoruz. Aslında ben buradan şunu da anlıyorum. Hani dişi olmayan bir kişi, tek dişi mesela çürümüş çıkmış diyelim. Buraya implant yapmaktansa ortodontik tedaviyle de orayı aslında doldurabileceğimiz gibi bir sonuç çıkıyor. Doğru mu? Şöyle, eğer dişi yakın zamanda kaybettiyseniz bunu yapabiliriz. Ama siz dişi seneler önce çektirdiyseniz oradaki kemikte harabiyet meydana geliyor. Kemik normalden ince bir hale geliyor ve biz dişi kemik içerisinde hareket ettirdiğimiz için ince kemik bölgelerinde dişleri hareket ettiremiyoruz. Ya da üst çenede bir azı dişini kaybettiniz. Siz bunu yakın zamanda kaybettiyseniz ve şartlar buna izin veriyorsa ortodontik tedaviyle biz o boşluğu kapatabiliyoruz. Ama azı dişini çektirdiniz, çekim bir yeri uzun zaman boyunca boş kaldı, sinüs aşağıya doğru sarkma yapıyor. Maksiler sinüs aşağıya doğru sarktığı zaman dolayısıyla dişi o kemik boşluğuna doğru kaydıramıyorsunuz. Ve bundan dolayı o çekim boşluğundan maalesef faydalanamıyorsunuz. Alt çene için de mümkün mü bu? Alt çenede de mümkün. Alt çenede de genelde kortikal kemik dediğimiz kemiğin dış tabakası ortasındaki spongioz kemik ortadan kalkıyor ve iki kortikal kemik yüzeyi böyle bıçak sırtı şeklinde birleştiği zaman yine orada da diş hareketi oldukça zor hale geliyor ve yine maalesef bu tarz durumlarda çekim boşluğundan faydalanamıyoruz. Ama diş ileri derecede harap, diş köklerinde problem var, lezyon var ve biz bir diş çekim kararı vermemiz gerekiyor ortodontik tedavi için. O zaman biz bu hastalıklı dişi çekimini gerçekleştirip diğer dişleri hem bu hastalıklı dişten kurtulup hem de diğer dişleri onun boşluğuna doğru kaydırarak bir taşla iki kuşla vurabiliyoruz. Peki şimdi diyelim ki sağ taraftan ya da sol taraftan üst olabilir, alt olabilir fark etmez. Bir tane diş kaybı var ve erken dönemde mesela çürüktü, çekildi ve ortodontik tedaviyle siz o boşluğu kapatmaya çalışıyorsunuz. Diğer tarafta ama o fazlalık diş var. Bu dişin normal yapısını, sırasını bozmuyor mu?
Çok büyük sıkıntı. Eğer bir diş çekimi yapılacaksa ya da diş çekim boşluğu kapatılacaksa çoğu hastada bu simetrik yapılmak zorunda. Örneğin siz sağdan diş kaybettiyseniz ya da sağdan tek bir diş çekimine karar verildiyse tamam o çekim boşluğu kapatılır, tamam dişleriniz dizilir ama karşıdan baktığınız zaman bu sefer orta hattınız sağa doğru kayma yapar. Evet, onu soruyorum. Bu da çok rahatsız edici bir şey çünkü bu çalışmalarla kanıtlanmış üst orta hat kayması 2 mm'den fazla ise karşı tarafta bir diş hekimi ya da ortodontist olması gerekmez. Karşı taraftan fark ediliyor ve bu rahatsızlık veriyor. Bundan dolayı orta hat kaymaları bizim için çok büyük estetik problemler olduğu için hatta çoğu zaman hastalar bize orta hatlarını düzeltmek için de geliyorlar. Bu sebeple başvuruyorlar. Tek taraftan bir diş çekimi yapılırsa orta hat çekim yapılan tarafa doğru kayacağı için biz diş çekimini simetrik yapıyoruz ama daha evvelden bir diş kaybı vardır. Örneğin buradan bir azı dişi kaybı vardır ve orta hat doğal olarak sağa doğru kaymıştır ve sizin yine hala bir diş çekimine ihtiyacınız vardır. Siz buradan tek bir dişi alıp hem orta hattı düzeltirsiniz hem buradaki çekim boşluğunu kapatırsınız ve düzgün bir tedavi yapmış olursunuz. Anladım. Peki bir de şunu soracağım. Şimdi bu noktaya gelinecek mi bilmiyorum. Mesela 20'li yaş dişleri sonuçta yani pek çok kişi de zaman gelince çekiliyor ya da çıkartılabiliyor. Bu dişi erken çekip boşalan bir dişe transfer etme gibi bir fütüristik bir olay var mı? Aslında fütüristik değil, bu şu anda yapılan bir şey ama çok sık yapılan bir şey değil. Örneğin bir travmaya bağlı, siz ya da bir çürüğe bağlı dişi erken kaybettiniz ve sizin arkada bir 20 yaş dişiniz varsa ya da 20 yaş dişi olması da gerekmez bir küçük azı dişiniz varsa bu diş oraya transfer edilebiliyor. Ama bunlar çok özel şartlar altında çok özel tedaviler. Hani yapılan tedaviler ama çok sık yapılan tedaviler değil. Peki duyusunu beslenmesi Aynı şekilde devam ediyor. her şekilde devam edebiliyor. Nasıl vücudumuzun diğer organlarını naklediyorsak dişleri de aynı şekilde transplante edebiliyoruz. Buna ototransplante ediyor. Hani kendi vücudunun bir parçasını başka bir yere naklediyorsun. Buna ototransplantasyon deniyor. Yani biz transplantasyon çok sık yapan bir branşız biliyorsunuz. Evet. Yağ transferi olsun, Evet. kıkırdak transferi olsun. Diş transferini gerçekten Diş transplantasyonu da yapılıyor. Çok sık yapılmıyor çünkü çok özel şartlar gerekiyor ama yapılan şartlar gerektiği zaman yapılabilecek bir tedavi. bu da gerçekten önemli bir yani seçenek Kesinlikle, aslında kesinlikle, hakikaten. kesinlikle. Peki kökler mevzunda mesela şimdi diyelim ki kesici dişlerin kökleri tek köklü ama azı dişleri biraz daha farklı. Onlar ikili üçlü oluyorlar. Bunlar arasında fark oluyor mu? Şöyle ön diş kayıplarında genelde küçük azı dişleri kullanılıyor. Mesela çekimli bir ortodonti tedavi ihtiyacınız var ama bir sebepten hastanız travmaya uğradı. Ön dişlerinden bir tanesi kaybetti, avulsi oldu. Siz onun yerine küçük azı dişini zaten çekmeyi planladığınız bir dişi transplante edebiliyorsunuz. Bu size ne avantaj sağlıyor? İleride o dişi hasta kaybetse bile bir kere çocukluk dönemini bu estetik bozuklukla geçirmek durumunda kalmıyor. Transplante edilen dişlerin düşük de olsa bir kaybedilme riski söz konusu. İkincisi oradaki kemik devamlılığını sağladığı için o dişi kaybettiği zaman da oraya ileride çok rahatlıkla bir implant uygulanabiliyor. İmplant uygulaması yapmak için bizim kemiğe ihtiyacımız var. Kemik olmadığı yerde greftlemeler yapılıyor ama bazen greftlemeler de yetersiz kalabiliyor ve hani ön bölge eksikliklerinde çok büyük sıkıntı. O yüzden ön bölgelerde genelde küçük azılar. Arkada azı dişi eksikliklerinde ise ve şartlar uygunsa 20 yaş dişleri transplante edilebiliyor. Peki bir de şunu soracağım. Özellikle ortodontik tedaviyle çene ile ilgili problemleri, asimetrileri düzeltmek mümkün olabilir mi? Ortodontik tedaviyle belirli miktara kadar düzeltebilirsiniz ama şiddetli asimetriler için ortognatik cerrahi tercih etmeniz lazım. Burada aslında biz milimetrelerle oynuyoruz. Birkaç milimetrelik farklılıkları biz ortodontik diş hareketiyle düzeltebiliriz. Bunun sınırı nedir peki? Yani kaç milimdir? Mesela bir diş ne kadar hareket edebilir? Kaç milim hareket edebilir? Çeneler arasındaki 2-3 milimetrelik bozuklukları biz ortodontik diş hareketiyle telafi edebiliriz. Ama bu 5 milimetreden fazlaysa bu sefer ortognatik cerrahi daha gündeme gelebiliyor. Peki diş sıralamasında özellikle öngördüğünüz olması gereken şeylerden bahseder misiniz? Yani diş sıralaması nasıl olmalı? Normali nedir bunun? Önden baktığınız zaman üst orta hattınız yüzümüzün orta hattıyla çakışmak durumunda. Yani yüzümüzden bir hayali çizgi çizdiğimiz zaman üst dişlerimizin ortası bu orta çizgiyle çakışmak durumunda. Tercihen alt çene yerindeyse, alt çenede bir diş kaybı yoksa ya da alt çene sağda ya da solda değilse alt orta hatta bununla çakışmalı ya da buna çok yakın olmak durumunda. Dişler üst dişler alt dişleri 3 mm kadar örtmeli, 3 mm kadar önde olmalı. Bu sadece kesiciler için mi geçer yoksa arkalar için de mi geçer? Önden baktığımız zaman. Arkadan baktığımız zaman da üst çene alt çeneden geniş olmalı.
alt çeneyle çakışmamalı ya da daha onun içerisinde durmamalı. Yandan baktığınızda da en önemli şey köpek dişlerinin alt köpek dişleriyle küçük azı dişlerin arasında olması. Biz buna sınıf 1 kanin ilişkisi diyoruz. Şartlara bağlı azı dişlerini de sınıf 1'e taşımak isteriz ama çeşitli durumlarda azı ilişkilerini farklı pozisyonlara alabiliyoruz. Ama özellikle sağda ya da solda baktığınızda kaninlerin sınıf 1'de olması, alt küçük azıyla köpek dişinin arasında durması gerekiyor. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler Rica için. ederim. Bugünkü program konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Özgür Ufuk Demirli'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.